Selam arkadaşlar. Bugün sizlere indice fonksiyonunun kullanışını anlatacağım. Indice fonksiyonu bir dizin içerisinde en soldaki şu sütunda bulunan isimler veya başka bir şey olabilir. Bunlara denk gelen karşısındaki herhangi bir sütun sayısını vererek istediğimiz değeri oraya getirmemizi sağlar. Örneğin bir tane şuraya girelim. İndisimizi çağıralım. Üsttekini seçiyoruz. Tamam dedik. Ne istiyor bizden? Dizi, yani veri tabanı dediğimiz, şuradan arayıp bulacak. Burayı tarayarak seçtim. Satır sayısı. Bakın şu gördüğünüz yerde Orhan, Ayşe, Hakan diye isimlerin yazıldığı yerdeki satırın kaçıncı satır olduğunu bize soruyor. Örneğin ben Hakan'ın olduğu yeri seçeyim. Yani bu kaçıncı oluyor? Üçüncü olmuş oluyor. Şimdi buraya ben 3'ü yazdım. Sütun sayısı. Hakan'ın olduğu yerdeki karşısına gelecek olan sütun, örneğin Mayıs ayına denk gelen Hakan'ın karşısına gelen 1, 2, 3, 4, 5. sütun olsun. 5 dediğimizde bakın 153'ü buldu. Yani şu daha önceden benim işaretlemiş olduğum yeri buldu. Bunu nasıl yaptık? Bakın. Indis, yani dizini verdik. E107 ile Q117 arasında. 3. satır. Hakan 3. satırdaydı. Bakın 3. satır. Ve karşısındaki 5. sütun, yani şu I sütununa denk geliyor. Çünkü veri tabanımızı şu şekilde seçmiştik ya. Bu veri tabanında bu 5. sütun oluyor. Çünkü şurası 1. sütun, burası 2, 3, 4 ve 5. sütun oluyor. Dolayısıyla bize Hakan'a denk gelen 153 yazan yerdeki Mayıs ayına ait ödemeyi buldu. Ama biz bunu Excel'den anlamayan insanlara göre yapmak zorundayız. Yani siz Excel'i biliyor olabilirsiniz. Birçok karmaşık fonksiyonları iç içe yazıyor olabilirsiniz. Ama bir büroda, bir iş yerinde ya da bir şirkette bu çizelgeyi kullanacak olan kişinin Excel'i hiç bilmediğini varsayarak kullanışlı bir şey yapmak zorundayız. O halde işimizi daha da kolaylaştıralım. Örneğin bu Excel'den anlamayan bir kişi aranan kişi kısmına Orhan yazdığında Orhan'a ait olan Mart ayına denk gelen ödemeyi bulsun. Ben bu formülleri buraya yazdığım için ben size bunu nasıl yaptığımı anlatacağım. Şuraya kaçıncı fonksiyonuna girdik? Yani F121 ile D107 arasında şu yazmış olduğumuz Orhan'ın kaçıncı sırada olduğunu bulur bu. Şuradan bize Orhan'ın kaçıncı sırada olduğunu bulur. Çünkü indise biz yazacaktık ya, satır sayısını verecektik. Satır sayısını biz 1 olarak vereceğimizi bilemeyiz. Orhan'ın bulsun kaçıncı sırada olduğunu, o kendisi versin diye bunu yapıyoruz. Şimdi buraya girdik. Kaçıncı? F121. F121 burası. Yani Orhan kaçıncı sırada bu dizin içerisinde? Evet. Sonuç 1. Orhan yerine ben buraya Cengiz yazmış olsam, bakın hemen sonuç 7 oldu. Bakın Cengiz'i 7 olarak gösterdi. İşlerimizi kolaylaştırıyor yavaş yavaş. Şimdi hangi ay? Buraya kişi Cengiz'e ait olan hangi ayı ödemesini görmek istiyorsa Mart yazmış ve Mart'ın da 3. sütunda olduğunu yine buraya yazmış olduğumuz fonksiyonla belirlemişiz. Kaçıncı? Yani H121, yani şu yazdığımız Mart şu dizinin içerisinde kaçıncı? E106 ile Q106 arasında kaçıncı sırada diye onu da buldurduk. O halde işimiz kolaylaştı. Şimdi buraya indice fonksiyonumuzu giriyoruz. Indice E107. Bakın E107 ile Q117 arasındaki F123 ile H123 arasını buluyor. Yani ne yapıyor? Bize şu satır sayısı olarak 7'yi buldurduk ya Cengiz yazınca. 7'nin karşısına gelen Mart ayına ait olan
sayıyı da tespit ediyor, sütun sayısını ve bu ödemeyi 69 olarak buluyor. Cengiz'in Mart ayı ödemesi. Şimdi bakalım Cengiz'e. Cengiz burada. Cengiz'in Mart ayı ödemesi ise şurada. Bakın 69'u buldu. Şimdi buraya kişi ismini verdiği zaman Şenol dediğinde Şenol'un Mart ayına ait olan ödemesini bulduracağız. Enter dediğimizde 89 geldi bakın. Şenol'un Mart ayı ödemesi burada işte gördüğünüz gibi 89. Ama Şenol'un Mart ayı değil de biz Aralık ayına ait olan burayı bulduralım istiyoruz. O halde ay ismini de Aralık yapalım. Gördüğünüz gibi Excel bize Şenol'un Aralık ayı ödemesini buldu. 377 olarak buldu. Aralığı 2 kez yazmışım şuraya. Özür, burayı hemen silelim. Evet. İşte gördüğünüz gibi yani işleri kolaylaştırmış oldu. Indis'in mantığını tekrarlayalım. Buradan kişileri bulacak satır sayısını bilmemiz gerekiyor. Bilmemiz için de ben burada işi kolaylaştırdım. Hangi ayete ait olduğunu, o ayın kaçıncı sütun olduğunu bileceğiz. Bilemeyeceğimiz için biz buraya yazıp onun kaçıncı sırada olduğunu buldurduk ve formülümüzü bu şekilde yazdık. İşte indis fonksiyonu adeta Excel'in içinde bir harikalar dünyası gibi bir fonksiyondur. Öğrenmenizi tavsiye ederim bunu. Çok kullanışlıdır ve daha da kolaylaştırıp Excel'den anlamayanlar için de işlerimizi bu şekilde kolaylaştırabiliriz. Umarım yardımcı olmuştur. Hoşça kalın.